Raizo karakterinin çok abartıldığını düşünüyorum. Ciddi ninja teknikleri uygulayan komik görünüşlü bir adam sonuçta. Minklerin canını feda ederek arkadaşlarını koruma çabasından sonra Raizo'nun gerçekten böyle bir bölüme ihtiyacı vardı. O kadar fedakarlıktan sonra bir işe yaramaması gerçekten çok üzücü olabilirdi. Tabii olarak bu bölümde Fukurokuji ile Durağan Savaşı'ndan sonra insanları kurtaracak bir teknik sergilemesi hepimizi şaşırtmış olmalı. O yüzden Oda Sensei bu bölümün adına Raizo koymayı uygun görmüş. Hoş geldiniz, ben Yılmaz. One Piece'in 1046. bölümünü sizler için inceleyeceğim. Luffy'nin yıldırım tutan panelini de sona bıraktım. O yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Kapak hikayesinde Jarma 66'nın soğukkanlı yolculuğunun 9. bölümü. Puding'in bölgesi, çikolata kasabasında insanların bazı kişilerden kaçtığını görüyoruz. Bazı teorilere göre büyük ihtimalle bunlar Karasakal korsanlarından birileri olabilir. Kaido geçen haftaki bölümde Luffy'nin son saldırısından ciddi bir şekilde etkilenmişti ve Luffy'nin yumruğu bir ok gibi kafasını delip geçmişti. Buna rağmen Kaido'nun suratında bir delinme ya da bir çatlama maalesef yok. Böylelikle Luffy'nin canlı cansız her şeyi etkileyebilmesi artık kesinleşmiş oldu. Adeta her şeyin kurallarını yeniden koyuyor. Hatta tek kuralın aslında hiçbir kural olmadığını söyleyebiliriz. Matrix filmindeki Neo gibi beynini özgürleştir. Aslında bir kaşık yok. Zaten hiç var olmadı. Luffy de sanki doğanın kanunları çevresinde yokmuş gibi özgürce canı istediği gibi dövüşebiliyor. Eiichiro Oda'nın bize bir açıklama borçlu olduğunu düşünmeden de edemiyorum. Zaten bu bölümde Oda'nın bize bilmek istediklerimizi anlattığı bir bölüm olmuş. Çünkü Luffy'nin birkaç bölümdür kelimenin tam anlamıyla Joy-Boy'un iradesi altında ezildiğini hissettim. Tamam, Luffy her zaman bir aptaldı ama bu dövüş stili ve davranışları Joy-Boy'un bir etkisi olabileceğinden neredeyse emindim. Geçen bölümlerde Zunesha'nın açıklamalarıyla Joy-Boy geri döndü demesi, Momo'nun da yaşam enerjisinin solması gibi tabirler kullanması, hepimizde acaba Joy-Boy'un iradesi Luffy'yi ele mi geçirdi diye teori üretmemize sebep oldu. Kaido bu durumu fark etmiş olmalı ki Luffy'ye "Kimsin sen?" diyerek soru soruyor. Joy-Boy'un hiçbir etkisi olmadığını söyleyemem ama Luffy kendi iradesini bu bölümde ortaya koyarak "Ben Monkey D. Luffy, seni aşacak ve korsanlar kralı olacak kişiyim" diyor. Aradaki panelde Zunesha'nın düşünceleri de bu fikri destekliyor. Kalp atış ritminin Joy-Boy gibi olduğunu, sanki oradaymış gibi neşesinin yerine geldiğini söylüyor. One Piece dünyasında her karakterin yaptığı gibi Zunesha da bütün kalbiyle Luffy'ye inanması gerektiğini kalbinde hissediyor. Kaido ile Luffy arasındaki savaşta Kaido'nun vücudunun lastik gibi şekil aldığını, dolayısıyla çevresindeki canlı cansız her şeye etki edebildiğini söyleyebiliriz. Bu yeteneğin sınırının hayal gücü olarak adlandırılması tüm yaşananlara gerçekten mükemmel bir şekilde uyuyor. Uyanış hakkında zihnin ve bedenin kullandığın yeteneğin potansiyeline ulaşması gerektiğini Kaido'dan öğreniyoruz. Aklıma hemen şu soru geldi. Ya ulaşamazsa ne olur? Luffy'nin iradesi güçlü olduğu için büyük ihtimal kendi kişiliğini kaybeden bir Luffy göremezdik. Fakat bu teori doğru çıkar mı merak ediyorum. En azından Zoan meyvelerinde böyle bir etkinin karşımıza çıkabileceği bu ifade ile destekleniyor. İşin garibi Kaido tam bir canavarmış. Onu da iyice öğrendik artık. Hocam şu adam ne zaman düşecekse düşsün. Luffy'nin almadığı power up kalmadı. Fakat Kaido hala gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele veriyor. Ve bundan aşırı derecede keyif alıyor. Alıyor almasını ama Onigashima'yı tutan bulutlar da yavaş yavaş eriyor. Tüm bunlar olurken Onigashima'daki yangın devasa boyutlara ulaşmış durumda. Herkes ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez bir şekilde etrafta koşuşturuyor. Durumun ciddiyetini her karakterde bize detaylı bir şekilde göstermişler. Sanji, güç bela ayağa kalkabilmiş bir durumda, yüzünde şaşırma ifadesiyle bizi karşılıyor. Franky ve Zoro'yu birlikte görüyoruz. Zoro'yu düşüşten kurtarmış olsa da ölümden kurtarabilecek mi merak ediyorum. Kurtulur ama her zaman negatif düşünmeyi ve değişimi severim. Yana yakıla Chopper'ı arayarak etrafta koşturuyor. Eğer bu hengamede Chopper'ı bulamazsa Zoro'nun işi yaş. Doğrusu Wano Ark'ının kahramanlarımızdan çok şey götürdüğünü düşünüyorum. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir mottosuyla sıkıntıları aşmaları, yeni alacakları power-up'lar için bir sebep oldu. Tamam ama fanları için üzücü bir durum. Lütfen Zoro'yu öldürmeyin. Panelin diğer tarafında ise Usopp ateşe kafa atmaya çalışıyor.
umutsuzca saldırıları, Izo'ya verdiği sözden kaynaklı Kinemon'u, Kiku'yu ve kendimi kurtaracağım diye söz verdiğini söylüyor. Izo da bildiğiniz gibi en son CP0 üyesine saldırıp yaralı bir şekilde yerde yatarken görmüştük. Usopp'un ağlamasına ve verdiği söze bakarsak gerçekten ölmüş. Zaten bu yangın içinde yaşaması da pek olası değil. Ama şimdi böyle söyledim diye bir yerlerden dirilir gelirse beni linç etmeyin kankalar. Yangın aşırı derecede her yere yayılmış durumda. Nasıl söneceği tam bir muamma. Ama benim aklıma ilk gelen Nami'nin yağmur bulutu falan oluşturabileceğini beklemek oldu. Oda Sensei de boşuna beklemeyelim diye Nami ve Chopper'ın panelini öne almış. İklim aygıtıyla Nami bile aynı çaresizlik içinde Onigashima'nın tam bir alev topuna dönüştüğünü söylüyor. Nami'yi geçtim, Zeus bile bu yangını söndürebilecek bir yağmur çağıramıyor. Ekibin Jinbei'den sonra suyla en alakalı ilişkisi olan Nami aslında bu duruma iyi kötü bir el atması güzel bir power up niteliğinde olabilirdi. Fakat Oda Sensei'yi uygun görmediyse vardır bir planı. Ve sonra bizim arada sırada gözüken, gözüktüğünde de heykel gibi durarak adam harcayan ninjamız Raizo. Jinbei ile işbirliği yaparak duruma el atıyor. Raizo'muz meğerse 20 yıl önceki yangında hazırlıksız olmasına çok içerlenmiş. Ve Zou da Minklerin koruması altındayken Zunesha'nın hortumuyla akıttığı sudan bir kısmını parşömenine de aktarmış. Naruto'dan esinlenen bu güzel ninja hareketi sayesinde Onigashima birden büyük bir su akıntısına kavuşuyor. Denizin lordu Jinbei suya balık adam Jujutsu'su ile yön vererek Onigashima'ya dağılmasını sağlıyor. Fakat yangına bir çare bulunsa da bu bütün dertleri ortadan kaldırmıyor. Onigashima düşmek üzere. Yamato bunu hissetti mi? Nereden biliyor bilmiyorum ama Onigashima'yı uçuran bulutların daha fazla dayanamayacağını söylüyor. Artık bütün yük Momo'ya düşmek üzere. Her yer tam bir kargaşa içinde ve gerçekten başarılı olabilmeleri için bir takım çalışması gerek. Sanırım Oda Sensei bize burada bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü Kaido yenilse de Onigashima'yı Momo tutamaz ise her şey boşa gider. Ya da tam tersi Momo adayı tutsa fakat Luffy yenilse yine her şey boşa gider. Luffy'nin yeneceğinden ya da kurtulacaklarından şüphemiz yok elbette ama Oda'nın bize anlatmak istediği şeye de değinmek istedim. Ve gelelim son panele. Luffy elinde bir yıldırım tutuyor. Gerçekten Luffy'nin karizması gözümde çok tavan yaptı ama yıldırım tutmak nedir? Bu meyvenin güçlerinden birine daha şahit oluyoruz. Sanırım Luffy'nin meyvesi Mustafa Çağrı kardeşimizin yorumda bahsettiği gibi hayal gücü sayesinde çevresindeki yetenekleri taklit edebilmesiyle açıklanıyor. Bellamy'nin kollarını ve bacaklarını sıkıştırmasını taklit eden, CP9'un hızlanma tekniğini, Ace'in ateş yumruğunu, devlerin vücudunu ve daha nicelerini kopyalayabiliyor. Bu teori bana çok mantıklı geldi. Hayal gücüyle istediği tekniğin benzeri bir hareketi yapabiliyor. Luffy şimdi de hayal gücüyle Enel benzeri bir güce sahip. İmkanın sınırlarını daha ne kadar zorlayacak göreceğiz. Aklıma gelen şey ise bu kadar özelliğe sahip meyveler One Piece evreninde varsa Redline'ın ya da Grand Line'ın sonradan yapılmış olması gerçekten çok muhtemel ve açıklanabilir gözüküyor. Ben Yılmaz. Böyle içeriklerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.